Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugünkü tarifimize tereyağımızı eriterek başlıyoruz. 100 gram tereyağımızı bir tenceremize koyduk. Eritiyoruz ve saray muhallebisi yapıyoruz. Eriyen tereyağımızın üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik unumuzu ilave ediyoruz. Unumuz ile tereyağımızı kavuruyoruz. Böyle un ile kavrulmuş un ile yapılan muhallebiler o kadar lezzetli oluyor ki. Şimdi unumun tüm kavurma aşamalarını sizlere göstermek istiyorum. Çünkü yeni başlayanların en zorlandığı kısım bu. Unumu böyle helva kıvamına gelene kadar kavurup üzerine 1 litre süt ilave ediyorum. Sütün de oda sıcaklığında olması önemli. Yoksa muhallebiniz topaklanır. Ve sütümüzü tarifimize karıştıra ilave etmek önemli. Şimdi sütümü ilave ettiğim muhallebimi şöyle bir karıştırıyorum unum ile. Sütümü 1 su bardağı şeker ilave ediyorum tarifime. 2 adet yumurta sarım var. Yumurta sarılarımı da tarifime ilave ediyorum. Artık bir çırpıcı ile muhallebimi karıştırma işlemine devam ediyorum ve hızlı karıştırıyorum ki hem dibi tutmasın hem topaklaşma olmasın diye. Muhallebimizi pişene kadar hızlı karıştıracağız. Ben muhallebimi karıştırırken siz de kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olarak büyümeme yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Artık gördüğünüz üzere muhallebimiz yavaş kıvam almaya başladı. Göbek atmaya başlayınca ya da üzeri göz olunca muhallebimizin altını kapatacağız. Tam o kıvamda değil. Evet, şimdi göbek atmalar başladı ve muhallebimiz istediğimiz kıvama geldi. İpek gibi oldu. Şimdi ocağımın altını artık kapatıyorum. Muhallebimi birkaç tur karıştırıyorum ve üzerine 1 paket vanilya ilave ediyorum. Vanilyayı sonradan ilave etme sebebim vanilya pişerken kokusunu kaybetmesin diye. Şimdi daha sonra ilave edince vanilya daha çok koku verecektir tarifimize. Vanilyamı iyice muhallebime yedirdim ve şimdi tarifime 1 kutu krema ilave ediyorum. Şöyle 1 kutu kremamızı da tarifimize koyduk. Şimdi bir mikserim yardımı ile muhallebim ile kremamı iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum, çırpıyorum. Buraya kadar tarifimi izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın, olur mu? Evet, birkaç kez daha çırpıyoruz. Artık muhallebimiz servise hazır. Servis zamanı. Muhallebimi bir kepçem yardımı ile muhallebi kaselerime alıyorum. Tüm kaselerime bu işlemi uygulayacağım. Yaklaşık böyle 5 kase muhallebi çıktı. Ben şimdi 4'üne koyacağım. Bir tanesini yemek için ayırdım. Şimdi diğer kasemize de muhallebimizi koyalım. Tüm kaselerime bu işlemi uygulayacağım. Muhallebilerimizi, kaselerimizi yavaş pay ettiğimize göre artık birazcık da bakım zamanı. Muhallebilerimin pürüzsüz görünmesini istiyorum. Bunun için de 1 tatlı kaşığımı su ile ıslattım ve muhallebilerimin üzerini bu tatlı kaşığım ile şöyle düzeltiyorum. Baktığınız muhallebiler kaşığa yapışıyor. Tekrardan kaşığı ıslatıp üzerlerini düzleyebilirsiniz. Bu da böyle bir püf noktası. Şimdi bu lezzetli kurabiyeleri süsleme zamanı. Evdeki ve eldeki malzemelerle muhallebilerimizi süsleyebiliriz. Ben toz Antep fıstığı kullandım. Ceviz, fındık kırığı, çikolata parçaları veya sade de oldukça lezzetli bir muhallebi tarifi. Şimdi artık muhallebilerimiz
servise hazır. Şöyle size muhallebilerimizin son halini de göstereyim. Şimdiden yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte de görüşelim, olur mu? Şimdi tadım zamanı. Bir kaşığımızı daldırıyoruz ve nefis muhallebimizin tadına bakıyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.